Yıl 1964, Brezilya. Sıcaktan kavrulan bir evin bahçesinde alevler yükseliyor. 10 yaşındaki bir çocuk, kendi kendini eğitmiş babası Raimundo'nun gözü gibi baktığı felsefe ve Bolşevik tarih kitaplarını ateşe atışını izliyor. Askeri kunta entelektüelleri avlıyor çünkü. Baba, ailesini korumak için en değerli hazinesini yakmak zorunda kalıyor o an. O alevleri izleyen 10 yaşındaki çocuk, ileride tıp doktoru, siyasi bir kitle lideri ve yeşil sahaların gelmiş geçmiş en zarif oyuncularından biri olacak olan Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Babası Raimundo, antik Yunan felsefesine öylesine tutkun bir adam ki ilk 3 oğluna Sokrates, Sofokles ve Sostenes isimlerini veriyor. Aile Sócrates 6 yaşındayken ülkenin iç kesimlerindeki Ribeirão Preto'ya taşınıyor. 17 yaşına geldiğinde de São Paulo Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesine adım atıyor. Aynı dönemde yerel kulüp Botafogo'da futbol oynamaya başlıyor ama futbolu bir meslek olarak görmüyor aslında. Durumu zihninizde canlandırın, tıp fakültesi gibi son derece zorlu bir disiplin ile profesyonel futbol yan yana yürüyor, ortada büyük bir anomali var. Kulübe gidip antrenmanlara katılmayacağını, tıp eğitimini aksatamayacağını söylüyor, sadece maçlara çıkma şartı koşuyor. Dünyanın neresinde bir teknik direktör böyle bir talebi kabul eder? Gündüzleri anatomi çalışıp sınavlara giriyor, hafta sonu formayı giyip profesyonel maça çıkıyor. 1977 yılında tıp fakültesinden mezun olup o meşhur doktor unvanını alıyor, sonrasında yoksul halka sağlık hizmeti vermeye başlıyor. Gündüzleri stetoskopla hastaları dinleyen, hafta sonları stadyumlarda büyüleyici çalımlar atan bir adam var karşımızda. Şunu da aradan çıkaralım, sonradan uydurulan bir şehir efsanesi var. İrlanda basınının ortaya attığı Dublin efsanesi, Sokrates'in Dublin'de tıp okuduğu yönündeki söylentiler tamamen asılsız. Bütün akademik gelişimi kendi ülkesinin sınırları içinde o coğrafyanın toplumsal acılarıyla şekilleniyor. Yalnız aklıma takılan büyük bir çelişki var burada. Hangi açıdan? Geleneksel olarak futbol, yoksul mahallelerden, o favelalardan çıkış biletidir. Yoksul bir çocuk için hayatta kalma mücadelesinin ta kendisidir. Karşımızda rahat bir orta sınıf ailenin çocuğu var. Tam da bu. Geleceği parlak bir hekim. Futbolu bir fedakarlık gerektirmeden kendi şartlarını dikte ederek oynuyor. Bu dinamik bana sürekli Clark Kent ve Superman metaforunu düşündürtüyor. Nasıl bir bağlantı kuruyorsun ikisi arasında? Futbolcuların büyük çoğunluğu için sahaya çıktıklarında dönüştükleri o süper kahraman figürü asıl yaşatmak ve korumak istedikleri kimliktir. Maskeyi takarlar ve favelanın çaresizliğinden kurtulurlar. Açıkçası Clark Kent, o sıradan kimlik, sadece o formayı giyebilmek için katlandıkları bir roldür. Sokrates'te ise durum tam tersi. Onun asıl korumak istediği kimlik, tıp doktoru kimliği. Süper kahraman pelerinini sadece canı istediği zaman takıyor diyorsun. Neden böylesine rahat bir konumdaki, saygın bir mesleğe sahip biri, futbol dünyasının o acımasız çarklarına girmeyi seçer? Bu seçimin altında yatan mekanizmayı anlamak için Albert Camus'un başkaldırı felsefesine uzanmamız gerekiyor. Camus, başkaldıran insanın eyleminin sadece kendi hakları için değil, tüm insanların onuru için olduğunu savunur. Sokrates tıp okurken bireyleri teker teker iyileştirebileceğini gördü. Fakat toplumun geneli askeri diktatörlüğün yarattığı yapısal bir hastalığın pençesindeydi. Brezilya halkının futbola duyduğu tutkuyu fark etti. İnsanların klinikteki bir doktordan ziyade sahadaki bir yıldıza kulak verdiğini anladı. Futbol onun için bir amaç değildi. Kitlelere ulaşmak için kullandığı devasa bir megafondu. Babasının bahçede yaktığı o kitapların küllerinden doğan sorumluluk bilinci onu pelerini takmaya mecbur bıraktı. Tıp diplomasını aldıktan sonra tam da bu kitleleri etkileme gücünü fark edip ülkenin en büyük kulüplerinden Corinthians'a transfer oluyor. Bu yüzden artık sadece bir doktor değil, bir kitle lideri. Karşımızda sportif bir rol model yok yalnız. Kendisini açıkça karşı sporcu olarak tanımlıyor. Günde 40 sigara içen, alkol tüketen bir karakter. 1981 yılında Stuttgart'taki bir turne sırasında yaşanan o absürt anı hatırlayalım. Bir televizyon muhabiri, röportaj öncesi panikle masadaki boş bira şişelerini saklamaya çalışıyor. Sokrates adama öfkeyle dönüp onları yerine koymasını söylüyor.
Ben çocukları olan bir yetişkinim, zaten bir babam var ve ikincisine ihtiyacım yok diyerek kestirip atıyor. Bedenini profesyonel spor endüstrisinin steril kurallarına teslim etmeyi reddeden bir tavır bu. 80'lerin başı, diktatörlüğün en karanlık günleri, Futbol kulüpleri de askeri rejimin küçük birer simülasyonu gibi yönetiliyor. o dönemde oyuncuların maçlardan günlerce önce otellere kapatıldığı faşizan bir kamp sistemi var. Bildiğimiz askeri tecrit gibi bir sistem. Oyuncuların ne yiyeceklerine, ne zaman uyuyacaklarına tek bir otorite karar veriyor. İşte Sokrates, takım arkadaşı Vladimir, kulüp yöneticisi Adilson Alves ve reklamcı Washington Olivetto ile birlikte bu sisteme isyan ediyor. Corinthians demokrasisini kuruyorlar. Sözde bir demokrasiden bahsetmiyoruz. Otobüsün saat kaçta hareket edeceği, antrenman programı, hatta transferler parmak kaldırılarak oylanıyor. Yedek kaleciyle takımın en büyük yıldızının oyu eşit sayılıyor. Askeri rejimin seçim sandığını yasakladığı bir ülkede formalarının arkasına ayın 15'inde oy ver ve demokrasi yazdırıyorlar. Bu sistemle 82 ve 83 yıllarında arka arkaya şampiyon oluyorlar. Kazanmak veya kaybetmek ama her zaman demokrasiyle pankartı bunun en net kanıtıdır. Burada zihnimi zorlayan çok büyük bir paradoks var. Bir yanda günde 40 sigara içen, disiplinsiz görünen bir adam var. Diğer yanda ülkenin en disiplinli futbol kulübünü yönetiyor. Bir anarşistin dev bir şirketi başarıyla yönetmesi gibi. Tam olarak bu. Ortada bir ceza yok, baskı yok. Bu sistem nasıl işleyebildi? Psikiyatrist Viktor Frankl'ın özgürlük ve sorumluluk teorileri bu paradoksu çözüyor. Frankl, özgürlüğün sorumlulukla dengelenmediğinde nihilizme dönüşeceğini anlatır. Corinthians oyuncuları kuralsızlık içinde değildi o zaman. Şüphesiz onları disiplinli kılan şey kuralların dışarıdan dayatılmamış olmasıydı. Kendi kurallarını kendileri koydukları için başarılı oldular. Kulüp içindeki bu demokratik mikrokozmos çok geçmeden stadyumun duvarlarını aşıyor. Bu yüzden Sokrates ulusal bir siyasi figüre dönüşüyor. 1984 yılındaki hemen doğrudan seçim mitingine bakalım. São Paulo'da 1,5 milyon insan toplanmış. Geleceğin başkanı sendikacı Lula ile aynı sahnede duruyor, meclis doğrudan seçimleri kabul etmezse İtalya'ya gideceğini, ülkeyi terk edeceğini söylüyor. Yasa reddediliyor ve Sokrates sözünü tutarak Fiorentina'ya gidiyor. Orada İtalyan lüksünü, o şatafatlı hayatı elinin tersiyle itiyor. İtalyan efsanelerini soran gazetecilere onları tanımadığını, oraya Antonio Gramsci okumak ve işçi sınıfı tarihini araştırmak için geldiğini söylüyor. Bu ağırlığı Dünya Kupası sahnelerine de taşıyor. Zico, Falcao ve Sokrates. 82 Dünya Kupası'nın o efsanevi, kupa kazanamamış ama en estetik takımı. Ardından 86 Meksika Dünya Kupası geliyor. Maçlara çıkarken kafasına beyaz bantlar takıyor. Depremzedeler için Meksika ayakta kal yazılı bir bant. Libya bombardımanına karşı sevgi, terör değil yazısıyla dikiliyor. Fransa'ya karşı çeyrek finalde kaçırdığı o meşhur tek adımlık penaltı anı var bir de. Kaleci Joel Batz kurtarıyor ve Brezilya eleniyor. İki büyük turnuva, iki büyük yıkım. Futbol tarihi genellikle kaybedenleri unutur. 82'de elenen bir takımın ve 86'da penaltı kaçıran bir adamın nasıl olup da kupayı kazananlardan daha fazla hatırlandığını sormak lazım. Tarihi kazananlar yazar kuralı burada neden çöküyor? Sporun ötesine geçen bir miras bu. Kupalar metal parçalarıdır ve 90 dakika sonunda biter. Oysa adalet, insan onuru ve demokrasi mücadelesi kalıcıdır. Sokrates kazanmanın tanımını yeniden yaptı diyebiliriz. Sahada yenilmiş olabilir ama milyarların hafızasında galip gelmiştir. Belgeleri incelerken sağ eğilimli tarihçilerin itirazlarını, Sokrates'in savunduğu hareketlerin karşılaştığı eleştirileri de aktarmak durumundayız. Karşımızda kusursuz biri yok, hayatı entelektüel çelişkilerle dolu. Toplumsal eşitliği savunan bir sosyalist olmasına rağmen monarşinin geri gelmesi için oy kullanacak kadar romantik bir tarafı var. Oğluna Fidel Castro adını veriyor. Eleştirmenler, askeri yönetimin çift haneli ekonomik büyüme yakaladığı Brezilya mucizesi döneminin sol entelektüeller tarafından kasıtlı olarak perdelendiğini savunuyor. Dahası desteklediği İşçi Partisi ve Lula dönemi sonrasında ülkenin sürüklendiği yolsuzluk skandalları ciddi bir fiyasko olarak değerlendirilir. Hatta
Korintosuz demokrasisinin bile aslında 3-4 yıldızın kendi kararlarını takıma dayattığı bir yapı olduğuna dair şüpheci yaklaşımlar mevcut. Bu çelişkiler doktorun kendi bedenine uyguladığı şiddetle daha trajik bir boyuta ulaşıyor. Bir ülkeyi iyileştirmeye çalışan bir doktor dönüp kendini iyileştiremiyor. Yıllar süren o aşırı alkol tüketimi vücudunu iflasa sürüklüyor. Karaciğerleri sürekli alkol bombardımanı altında yara alıyor. Tıpta portal hipertansiyon denilen acımasız bir fizyolojik çöküş bu. Ana otoyolların kapanması, kanın kendine incecik, zayıf yollar bulmak zorunda kalması gibi bir durum. En küçük sarsıntıda iç kanama başlıyor. İşin en sarsıcı yanı bir doktor olarak bedeninde ne yaşandığını an be an biliyor olması. Kendi yıkımını açık bir zihinle izliyor. Bedenin sonluluğuyla fikirlerin sonsuzluğu arasındaki çatışma bu. Hayatının son anları da isyanının şiirsel bir yansıması. Pazar günü Corinthians'ın şampiyon olduğu gün ölmek istiyorum demişti. 4 Aralık 2011 bir pazar günü hayata veda ediyor. Aynı gün Corinthians şampiyonluğunu ilan ediyor. Tüm stadyumun orta yuvarlakta toplanıp derin bir sessizlik içinde onun efsanevi kalkık yumruk selamıyla saygı duruşunda bulunması. Fikirlerin bedenden ayrılıp milyonların hafızasına kazındığı o an. Gerçek başkaldırı sadece baskıcı bir rejime karşı çıkmak değildir. Asıl isyan bir sistemin, bir endüstrinin sizin kim olacağınıza karar vermesini reddetmektir. Sokrates sadece bir futbolcu olmayı reddettiği için efsaneleşti. 1964 yılına o evin bahçesine geri dönelim. Babasının bahçede yaktığı o kitaplar aslında hiç kül olmadı. O fikirler yıllar sonra yeşil sahada havaya kalkan bir yumrukta vücut buldu. Acaba bizler bize biçilen o tek boyutlu rolleri ne kadar kabulleniyoruz? Bir okur, bir kare. Yaşayan kütüphane, kitaplar burada ölmez.